Merhaba değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler. Bugün sizlere yine traktörümüzün yağını değiştirmiştik daha önceki videolarımızda. Yağ filtresini de değiştirdik. Yakıt filtresi ve hava filtresi bakımlarını da yapmıştık. Şimdi sıra geldi radyatördeki soğutma sıvısının değişimine. Antifriz koyacağız ama ondan önce radyatörümüzün suyunu boşaltacağız. Tabii videomuza başlamadan önce sizden yine her zamanki gibi isteğim sağ alt köşedeki kırmızı araba resmini tıklayarak kanalıma abone olmanızdır. Böylelikle hem bilgiye ulaşacaksınız hem de daha önceki yüklediğim videoları izleyerek bilgi sahibi olacaksınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle traktörümüzün gövdesinde iki tane fiskiye bulunmaktadır. Biri radyatörden gelen burada. Bunu açıyoruz. Buradan radyatörümüzdeki ve motor bloğundaki suyu boşaltmaya başlıyoruz. Aynı şekilde burada da bir tane fiskiyesi var. Bunlar üreticilerin koyduğu fiskiyeler, gayet iyi düşünülmüş. Böylelikle antifrizimizi boşaltacağız. Boşalttıktan sonra da dışarıda karıştırdığımız antifrizimizi radyatörümüze koyacağız. Antifrizimizi 3 litre aldık. 3 litreyi başka bir kaba, 1,5'unu başka bir kaba boşaltarak saf su ekledik. Saf su 1,5 litre, 1,5 litre de antifriz dışarıda bu şekilde çalkalayarak karıştırdık ki homojen bir karışım olsun. Motor bloğunda antifriz bir yerde, su bir yerde kalmasın diye. Saf suyla yapmamızın sebebi ise radyatörümüzde ve borularımızda korozyon olmaması ve soğutma sistemindeki hortumlarımızın, borularımızın, radyatörümüzün daha uzun ömürlü olup daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktır. Şimdi su boşaltma işleminden sonra doldurma işlemine geçeceğiz antifrizli suyumuzu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik suyumuzu boşaltalım. Arkadaşlar suyumuz radyatörümüzde bitti. Boşaldı. Fiskiyeyi tekrar buradan kapatıyoruz. Motor bloğundaki fiskiyede de çok azaldı. Yani anlayacağınız motorumuzdaki suyu tamamen boşaltmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Yukarı taraftan radyatörümüze antifrizli suyumuzu boşaltacağız. Burada size bir de kolaylık göstermek isterim. Eğer bidonunuzu böyle dik tutarsanız luk 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 ederek hava yapacaktır. Ama şu şekilde yaptığınızda gayet sabit bir şekilde aktığını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben radyatörümü antifrizli saf suyumu boca ettireceğim. Doldurduktan sonra havasını alacağız ve böylelikle antifrizde suyumuzun değişimi motorumuzun antifriz soğutma sıvısı. Arkadaşlar su bidonunu boşalttıktan sonra antifrizimizi doldurduktan sonra motorumuzun soğutma sıvısının değişimini gerçekleştirmiş olacağız. Ve daha sonra motorumuzu çalıştırarak içeride kalan havanın çıkmasını sağlayacağız. Arkadaşlar traktörümüzün çalıştırdık antifrizi ekledikten sonra, yani soğutma sıvısını ekledikten sonra radyatörümüzü doldurduk. Tamamını doldurduk. Sonra yaklaşık bir yarım saat kadar falan çalıştırdık. Termostatını açıp suyu devir daim etmesini bekledik.
Su devri daim ettikten sonra ise su seviyesini kontrol ettik ve herhangi bir sıkıntının olmadığını gördük. Böylece traktörümüzün antifrizini, soğutma sıvısını da değiştirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için sabırla teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun ve kanalıma abone olmayı unutmayın.